Berlin Yeni Müzesi'nin loş koridorlarında özel bir ışıklandırma ve zırhlı bir camın ardında bir çehre yükselir. Bu Kraliçe Nefertiti'dir. Adı güzellik geldi anlamına gelen bu kadın, yüksek elmacık kemikleri, zarif boynu ve sürmeli gözleriyle binlerce yıldır kadınsı zarafetin yegane sembolü olmuştur. Heykeltıraş Tutmose tarafından 300 yıl önce yontulan bu büst aslında bir propaganda şaheseridir. Bize firavunların tanrısal bir mükemmelliğe sahip olduğunu fısıldar. Ancak modern bilim bu büyüleyici maskeyi indirdiğinde karşımıza çıkan manzara, altın ve buhur kokulu bir efsane değil, genetik mutasyonlar, çürüyen dokular ve ensestin getirdiği biyolojik bir yıkımdır. Arkeolojinin dönüşümü, küreklerden laboratuvarlara, Mısır'ın kızgın kumları yüzyıllar boyunca sırlarını sakladı. Mezarlar mezar hırsızları tarafından talan edildi, mumyalar muskalar için parçalandı, isimler düşman firavunlar tarafından duvarlardan kazındı. Ancak 21. yüzyılda arkeoloji kabuk değiştirdi. Artık sahnede sadece romantik kaşifler değil, beyaz önlüklü genetikçiler var. Krallar Vadisi devasa bir adli tıp laboratuvarına dönüştü. Tomografi cihazları mumyaların sargılarını açmadan kemiklerine kadar sızarken DNA sekansörleri binlerce yıl önce yazılmış biyolojik kodları okumaya başladı. 2010 yılında Kahire Müzesi'nin Bodrum katında kurulan yüksek teknolojili laboratuvar, Tutankamun ailesi projesine ev sahipliği yaptı. Doktor Zahi Havas ve uluslararası ekibi imkansızı başarmak zorundaydı. 300 yıl boyunca çöl sıcağında kalmış mumyalama kimyasallarıyla zift, reçine ve natron tuzu dokuları tahrip olmuş bedenlerden DNA elde etmek. Bu, patlamış bir matbaadan çıkan konfetilerle bir romanı yeniden yazmaya benziyordu. Ancak bilim insanları kemiklerin en derin noktalarından aldıkları örneklerle tarihin en büyük babalık testini gerçekleştirdiler. Araştırmanın kilit noktası 1898 yılında Victor Loret tarafından keşfedilen KV35 numaralı mezardı. Burası aslında Dodui Amenhotep'in mezarıydı. Ancak kaos dönemlerinde rahipler yağmacılardan korumak için diğer kraliyet mumyalarını buraya gizlemişti. Yan odada toz ve çöp içinde isimsiz 3 beden yatıyordu. Yaşlı hanım, bir çocuk ve genç hanım. Genç hanımın durumu en deneyimli patologları bile ürpertecek cinstendi. Yüzünün sol tarafı tamamen parçalanmıştı. Çenesi kırılmış, dişleri gırtlağına kadar itilmiş, elmacık kemiği çökmüştü. Bu bir kaza değildi. Yapılan 3D modellemeler bu kadının hayattayken yüzünün tam ortasına ağır ve keskin bir darbe aldığını, muhtemelen bir savaş baltası veya gürzle kanıtladı. Üstelik yaradaki fibrin proteinleri darbe anında kalbinin hala attığını gösteriyordu. O, ölmeden önce celladının gözlerinin içine bakmıştı. Daha da kötüsü, bu kraliçe mezar hırsızları tarafından değil, kendi dönemi tarafından isimsiz bırakılarak ebedi yokluğa mahkum edilmişti. DNA testleri sonuçlandığında dünya sarsıldı. Yaşlı hanımın kraliçe Tiye olduğu anlaşıldı. Ancak asıl bomba genç hanımdaydı. Genetik haritalama bu kadının Tutankamun'un biyolojik annesi olduğunu ortaya koydu. Peki kimdi bu kadın? Tarihi kayıtlar Tutankamun'un annesi olarak Nefertiti'den hiç bahsetmiyordu. Analizler derinleştikçe korkunç gerçek ortaya çıktı. Akhenaton, Tutankamun'un babası. Ve bu isimsiz genç hanım, aynı anne ve babadan Enlil'deki Amenhotep ve Kraliçe Tiye doğan öz kardeştiler. Mısır firavunları kendilerini yaşayan tanrılar olarak görüyorlardı. Mitolojide tanrı Osiris kız kardeşi Isis ile evlenmişti. Firavunlar da kutsal kanı korumak, onu sıradan insanların kanıyla kirletmemek için kendi kardeşleriyle evleniyorlardı. Onlar bu yolla bir süper insan ırkı yaratmayı amaçladılar ama doğa bu kibre genetik canavarlar yaratarak cevap verdi. Akhenaton dönemine ait heykellerde gördüğümüz tuhaflıklar, yumurta biçimli kafatası, sarkık bir karın, geniş kadınsı kalçalar, ince uzun parmaklar, uzun süre, sanatsal bir üslup veya uzaylı etkisi olarak yorumlanmıştı. Oysa DNA ve tomografi sonuçları bunun bir üslup değil, sistemik bir patoloji olduğunu kanıtladı. Yükseltmet, hanedanlık, yakın akraba evliliği, inbreeding nedeniyle bir dizi genetik hastalıkla boğuşuyordu.
Marfan sendromu, bağ dokusu bozukluğu sonucu oluşan aşırı uzun kollar, örümcek parmaklar, araknodaktili ve kalp sorunları. Jinekomasti, hormonal dengesizlik sonucu, erkeklerde kadın tipi meme büyümesi ve kalça genişlemesi. Kraniosinostoz, kafatası kemiklerinin erken kaynaması sonucu beynin arkaya doğru büyümesi ve kafanın bir kavun şeklini alması. Bu, şiddetli migrenlere yol açan, ızdıraplı bir durumdur. Altın maskesiyle dünyayı büyüleyen Tutankamun aslında bir enkazdı. Sanal otopsi sonuçları onun bir savaşçı kral imajından ne kadar uzak olduğunu gösterdi. Tutankamun, kurt ağzı, ağır skolyoz ve sol ayağındaki kemik dokusunun kan gitmemesi nedeniyle ölmesi gibi sorunlarla boğuşuyordu. Sol ayağı o kadar çarpıktı ki topuğunun yan tarafıyla basıyordu. Mezarında bulunan 130 adet baston birer aksesuar değil, her adımda cam kırıkları üzerinde yürüyor gibi acı çeken bir çocuğun koltuk değnekleriydi. 19 yaşında öldüğünde vücudu hem genetik mirasın ağırlığı hem de kanında bulunan sıtma paraziti nedeniyle çökmüştü. Peki Nefertiti bu trajedinin neresindeydi? Eğer genç hanım Akhenaton'un kız kardeşi ise Nefertiti sadece bir baş eş ve üvey anneydi. Nefertiti'nin 6 kızı vardı ama bir erkek varis verememişti. Bu durum sarayda bir rekabet yaratmış olabilir miydi? Tutankamun'un annesinin yüzüne indirilen o ölümcül darbe bir kıskançlık cinayeti miydi? Nefertiti'nin rakibinin güzelliğini ve kimliğini silmek için verdiği bir emir miydi? Nefertiti'nin kendi sonu da bir muammadır. Akhenaton öldükten sonra Neferneferuaten adıyla kadın firavun olarak hüküm sürdüğü düşünülüyor. İngiliz Mısır bilimci Nicholas Reeves'e göre Tutankamun'un ünlü mezarı Kavehut 62 aslında Nefertiti için yapılmıştı. Ancak genç kral beklenmedik bir şekilde ölünce aceleyle Nefertiti'nin mezarının ön odasına gömüldü. Reeves bugün bile Tutankamun'un mezar duvarlarının arkasında Nefertiti'nin el değmemiş hazinelerle dolu asıl mezar odasının yattığına inanıyor. Igılsü'de. Hanedanlığın sonu savaş meydanlarında değil, doğum odalarında geldi. Tutankamun, üvey kız kardeşi Ankesenamun ile evlendi. Ensest döngüsü kırılmadı, aksine şiddetlendi. Tutankamun'un mezarında bulunan 2 cenin mumyası, bu biyolojik trajedinin son kanıtıdır. Bebeklerden biri 5 aylıkken düşmüş, diğeri ise ağır omurga bozukluklarıyla spina bifida ölü doğmuştu. Doğa artık dur demişti. Genetik stok tükenmiş, kraliyet kanı bir zehre dönüşmüştü. Tutankamun öldüğünde dul kalan kraliçesi Ankesenamun'un Hitit kralına yazdığı çaresiz mektup, tarihin tozlu sayfalarında yankılanır. Kocam öldü ve oğlum yok. Bana oğullarından birini gönder. O kocam ve Mısır'ın kralı olsun. Bu mektup bir devrin kapanış feryadıydı. Sonrasında gelen generaller ve vezirler, Ay ve Horemheb, Amarna ailesinin tüm izlerini silmeye çalıştı. Onların isimlerini lanetli ilan ettiler. Bugün Nefertiti'nin büstüne baktığımızda sadece bir güzellik ikonu görmüyoruz. O maskenin ardında bir ailenin tanrı olma hırsını, bir annenin vahşice öldürülmesini ve genetik bir felaketin pençesindeki bir çocuğu görüyoruz. Bilim efsaneleri yıkarak bize çok daha çarpıcı, bazen de çok daha karanlık bir gerçeklik sunuyor. Mısır'ın altın firavunları doğanın kanunlarını çiğnemenin bedelini kendi soylarını kurutarak ödediler. Belki bir gün Tutankamun'un mezarındaki o boyalı duvarlar yıkılır ve Nefertiti'nin kendi DNA'sı bize daha da şaşırtıcı hikayeler anlatır. Ancak şimdilik bildiğimiz tek bir şey var. Tarih sadece kazananların yazdığı kitaplarda değil, damarlarımızdaki o silinmez kodlarda gizlidir.